Bugün size kozmolojinin en rahatsız edici sorularından birini anlatmak istiyorum. Evren neden sadece genişlemiyor da neden giderek daha hızlı genişliyor? Daha da tuhaf olan şu, bu hızlanmayı açıklamak için kullandığımız karanlık enerji fikri hesaplarda işe yarıyor gibi görünüyor. Ama fiziksel olarak ne olduğu tam olarak hala bilinmiyor. Sanki evrenin denkleminde bir parça eksikmiş de onu sabit bir sayı ile tamamlamışız gibi. Fakat bu meselede temel sorun bir sayıya indirgenemeyecek düzeyde ise ya da uzayın kendisini yanlış anlamamız ise. Bugün konuşacağımız çalışma da burada başlıyor ve son derece kışkırtıcı bir şey söylüyor. Karanlık enerji sandığımız gibi boş uzayın sabit bir özelliği değil, bizim doğrudan görmediğimiz bir ikili uzay zamanının yani eşlenik bir uzay zaman katmanının geometrik etkisidir. Üstelik bu fikir karanlık enerji spektroskopik cihazı olan DESI gözlemlerinin son yıllarda işaret ettiği dinamik karanlık enerji ihtimaliyle ilişkilendiriliyor. Çalışma 26 Mart 2025'te ArXiv'e yüklenmiş bir ön baskı. Yani ilginç ve ciddi bir teorik öneri. Ama henüz yerleşik bir sonuç değil. Önce problemi ortaya koyalım. Standart kozmoloji bize şunu söyler. Evrenin büyük ölçekli davranışını açıklamak için kozmolojik sabit adı verilen bir terim ekleyebiliriz. Bu yaklaşım gözlemlerle oldukça iyi çalışır. Yani pratikte başarılıdır. Ama teorik açıdan iki büyük rahatsızlık bırakır. Birincisi hassas ayar problemi. Bu sabitin değeri neden akıl almaz derecede küçük ama sıfır değil. İkincisi ise kozmik tesadüf problemi. Neden tam da bugün madde yoğunluğu ile karanlık enerji yoğunluğu birbirine yakın büyüklüklerde görünüyor? Sanki evrenin 13.8 milyar yıllık tarihinde tam da bizim yaşadığımız dönemde özel bir denge kurulmuş gibi. Makalenin çıkış noktası şu. Belki de karanlık enerjiye doğrudan yeni bir alan, yeni bir parçacık ya da yeni bir potansiyel eklemek yerine soruyu daha derinden sormalıyız. Karanlık enerji, kuantum yerçekimi ve uzay zamanının mikroskopik yapısı hakkında bir ipucu teşkil ediyor olabilir. Bu noktada DESI neden önemli? Çünkü bu tartışma artık sadece teorisyenlerin zihin egzersizi değil, yani karanlık enerji spektroskopik cihazının çok büyük bir 3 boyutlu evren haritası çıkararak karanlık enerjinin zamanla değişip değişmediğini test etmesi üzerinden kuruluyor. DESI'nin 2024 resmi sonuç özetinde ilk yıl verilerinin diğer kozmolojik ölçümlerle birleştirildiğinde evrilen bir karanlık enerji bileşenini tercih etmeye devam ettiği açıkça söyleniyor. 2025'te yayınlanan 3 yıllık resmi rehberde ise bu eğilimin daha da güçlendiği ve özellikle düşük kırmızıya kayma bölgesinde, yani bize kozmik olarak daha yakın evrelerde dinamik karanlık enerji lehine işaretlerin çeşitli yöntemlerle ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu bir keşif ilanı değil ama kozmolojik sabit her şeyi çözdü, dosya kapandı demek için de erken olduğunu gösteriyor. Yani sahnede artık gerçek bir gerilim var. Şimdi burada makalenin kalbine inelim. Yazarların kullandığı çerçeve sicim kuramının T-dualite kovaryant ve non-komütatif bir formülasyonu. Bunlar ilk duyulduğunda çok teknik geliyor ama fikirleri sadeleştirebiliriz. T-dualite sicim kuramında çok küçük ile çok büyük ölçeklerin bazen beklediğimiz kadar ayrı olmadığını söyleyen bir tür derin simetri fikridir. Yani bazen çok küçük bir yapı ile çok büyük bir yapı farklı dillerde anlatılmış aynı fizik olabilir. Non-komütatif ise daha da tuhaf bir şey söyler. Uzay zaman koordinatları klasik geometride sandığımız gibi birbirinden tamamen bağımsız ve aynı anda tam belirlenebilir olmayabilir. Nasıl kuantum mekaniğinde konum ve momentum arasında bir belirsizlik ilişkisi varsa, burada da alışıldık uzay zamanı ile onun ikili yani eşlenik uzay zamanı arasında da benzer bir gerilim vardır. Makalenin kullandığı metastring yaklaşımı işte bu iki katmanlı yapıyı ciddiye alıyor. Buradaki en çarpıcı iddia şudur. Bizim gözlemlediğimiz uzay zamandaki kozmolojik sabit benzer etki doğrudan ikili uzay zamanının eğriliğinden kaynaklanabilir. Daha açık şekilde ifade edecek olursak karanlık enerji boşluğun içine elle yerleştirilmiş bir enerji etiketi değil, görünmeyen ama teori içinde gerekli olan ikinci geometrik katmanın bizim evrenimizdeki yankısı ya da iz düşümü olabilir. Bu çok önemli çünkü böylece soru değişiyor. Vakum enerjisi neden bu kadar küçük sorusundan gördüğümüz kozmik hızlanma daha derin bir uzay zaman mimarisinin
makroskopik izi olabilir mi sorusuna geçiyoruz. İkili uzay zamana yapılan integrallerin hem etkin yerçekimi kuvvetiyle hem de kozmolojik sabit benzeri terimle bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Yani yerçekiminin neden zayıf olduğu ile karanlık enerjinin neden küçük olduğu aynı kökenden gelebilir. Bu çalışmanın en yaratıcı ve en iddialı tarafı. Peki bu fikir kozmolojiye nasıl çevriliyor? Burada teknik terimleri netleştirmek gerekir. UV ve IR. UV yüksek enerji ve çok kısa mesafe fiziğini, IR ise düşük enerji ve büyük ölçek fiziğini temsil eder. Klasik sezgimiz çok küçük ölçeklerde olan şeyle çok büyük ölçeklerde olan şeyin büyük ölçüde ayrı olduğu yönündedir. Ama bu makalede tam tersine küçük ve büyük ölçekler birbirine karışıyor. Buna UV-IR karışımı deniyor. Yazarlar karanlık enerji yoğunluğunu ikili uzay zamandaki enerji durumlarının toplam etkisi olarak ifade ediyorlar. Yani karanlık enerji burada tek bir sayı değil, hangi kısa ve uzun mesafe katkılarını hesaba kattığınıza bağlı bir toplam cevap. Bu yüzden evren genişledikçe, yani kozmik ölçek faktörü değiştikçe karanlık enerjinin etkin davranışı da değişebiliyor. Başka bir deyişle makalenin asıl motoru bir alan potansiyeli değil, UV ile IR arasındaki ilişkinin zamanla nasıl evrildiği. Burada bir başka sıra dışı kavram çıkıyor karşımıza. Sonsuz istatistik. Normalde kuantum parçacıkları iki büyük aileye ayrılır. Bozonlar ve fermiyonlar. Işık parçacıkları, fotonlar bozon örneğidir. Elektronlar fermiyon örneğidir. Bu ayrım parçacıkların çoklu sistemlerde nasıl davrandığını belirler. Ama bu makalede karanlık enerji oluşturan temel uzay zaman kuantalarının bu iki sınıfa değil, istatistik yapısına uyduğu varsayılıyor. Eğer uzay zamanın temel yapısı non-lokal, yani uzak noktaları düşündüğümüzden daha derin biçimde bağlı ve matris benzeri bir yapıda ise sıradan parçacık sezgisi bozulabilir. Karanlık enerji kuantalarının dağılımı klasik siyah cisim fiziğinde gördüğümüz Wien tipi bir dağılıma benzeyen etkin bir biçimle modellenmiştir. Bu çok spekülatif bir adım ama aynı zamanda makalenin özgün fikrinin merkezinde yer alıyor. Şimdi hikayenin kırılma anına geldik. Makale iki ayrı senaryo deniyor. İlk senaryo daha naif, yani ilk akla gelen UV-IR eşleşmesine dayanıyor. Bu durumda dual taraftaki kısa mesafe kesmesi kozmik genişleme ile birlikte artıyor. Uzun mesafe tarafı ise buna karşı yeterince dengeleyici rol oynamıyor. Sonuçta model karanlık enerjinin çok daha problemli bir türünü üretiyor. Sözde fantom benzeri davranış. Bunun pratik anlamı şu: karanlık enerjinin basınç yoğunluk ilişkisi standart sabit modelin bile ötesine geçiyor. Ve teori Desi'nin tercih ettiği bölgeyle iyi örtüşmüyor. İkili uzay zamandaki uzun mesafe kesmesi evren genişledikçe büyüyor. Kısa mesafe kesmesi ise küçülüyor. Yani sistemin kısa ve uzun ölçekleri gelecekte bir tür buluşmaya doğru akıyor. İşte bu yeniden düzenleme karanlık enerjinin davranışını da değiştirmektedir. Bu kez model büyük evrende kozmolojik sabite çok yakın ama onunla tamamen özdeş olmayan bir davranış üretebiliyor. Üstelik değişim yönü de önemli. Karanlık enerji bugünün evreninde sabit modele yakın. Fakat zamanla zayıflayabilen dinamik bir bileşen gibi davranıyor. Ve şimdi sonuca gelelim. Belki de karanlık enerji evrenin içine dağılmış gizemli bir sıvı değil. Karanlık enerji uzay zamanın tek katmanlı olmadığını gösteren ilk büyük ipucu. Gördüğümüz kozmik hızlanma görünmeyen ama teorik olarak zorunlu bir ikili yapının gölgesi. Eğer gelecekte Desi, Öklit ve Rubin gibi gözlemler gerçekten karanlık enerjinin zamanla değiştiğini daha güçlü biçimde gösterirse, o zaman kozmoloji ile kuantum yerçekimi arasındaki duvar ciddi biçimde incelmeye başlayacak. O anda bugün fazla soyut görünen ikili uzay zaman, non-kommutatif geometri ve UV-IR karışımı gibi fikirler bir anda merkeze yerleşebilir. Çünkü o zaman sadece evrenin nasıl genişlediğiyle ilgilenmeyeceğiz. Gerçeklik dediğimiz şeyin dokusunun ne olduğunu sorgulayacağız. Bazen bilimde en büyük sıçrama bir problemi çözmeden önce ona hangi dille bakılması gerektiğini değiştirmekle başlar. Karanlık enerji meselesinde tam olarak bu eşiğe yaklaşıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.